Biz ölülere Kur'an-ı Azimuşşan'dan bir şeyler okuduğumuzda bizim Kur'an okumamıza vesile oldukları için hayra vesile olan hayrı yapan gibidir kabilinden zaten bizim okumamıza vesile olduklarından dolayı bir ecir alırlar ve bizler de onun sevabını onların ruhunu okuruz. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ölülerinize Yasin suresini okuyunuz. Bu hadis-i şerif çok net bir biçimde ölüye Kur'an-ı Kerim okunabileceğini gösterir. Şu cümleye bakın. Efendimiz ölülerinize Yasin okuyun dedi. Hadis çok net. Sorsan medrese eğitimi almışlar. Ama hadis usulünden de Arap dilindeki mecazdan da haberleri yok. Birincisi sığınarak sarıldığınız o rivayet İkra'u ala mebtekum Yasin. Hadis otoritelerince isnadı zayıf kabul edilir. Kaldı ki rivayetin peygambere mi yani merfu mu yoksa sahabeye mi mevkuf mu ait olduğu bile tartışmalıdır. Her duyduğunuz metni kesin hadis sanmak ilmi bir cehalettir. Zayıf hadisle amel ediyoruz. Ne var bunda diyorlar. Bir şeyin caizliği, sünnetliği veya meşruiyeti zayıf hadisle sabit olmaz. Önce o amelin dindeki hükmünün sahih bir nasla sabit olması gerekir. İbn Hacer'in zayıf hadisle amel edilir kuralı dinde zaten sahih olan amelin fazileti içindir. Zayıf hadisle sıfırdan ibadet icat edemezsiniz. Dine yeni bir amel sokamazsınız. Zayıf hadisle ne helal ne haram konur. Ne de yeni bir sünnet ihdas edilir. Sahih nas bulamayınca zayıf rivayetleri fezaili amel ambalajına sarıp millete sünnet diye yutturamazsınız. Bir metnin bağlamını sökerseniz o ne olur biliyor musunuz? Örneğin Peygamberimizin seferdeyken namazı 2 rekat kılmasından sefer şartını çıkarırsanız Peygamber namazı hep 2 rekat kılardı demiş olursunuz. Yaptığınız tam olarak bu bağlam tahrifatıdır. Metnin başını sonunu kırpıp zayıf rivayetlerden ölüye Yasin ısmarlama sektörü çıkardınız. Biz dinimizi bağlamından koparılmış sloganlardan değil, sahih sünnetten ve usulden öğreniriz.